Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu senenin modası saç bandı yapımını paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model, çok kolay bir model. Hiç örgü bilmeyen birisinin bile çok rahatlıkla örebileceği bir model. Tüm detayları size aktaracağım. Saç bandını ben orta kalınlıkta boncuklu koton iplerle ördüm. Boncuklu iple de ayrı bir güzellikte durdu. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını da açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı iple örebilirsiniz. Toplamda bir bandana için 50 gram ip yeterli geldi. Bandanamızın ölçüsü de gerçekten çok güzel oldu. Bu ölçülerde örmenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak bu ölçüde örün. Çok hoş duruyor. Saçta duruşunu da sizinle paylaşacağım. Her renkte de ayrı bir güzellik ortaya çıktı. Şuna dikkat edin örerken, elinizi gevşek bırakın ki şöyle yumuşacık bir bandana ortaya çıksın. Hadi başlayalım. Öncelikle saçta duruşuna bir bakalım. Sonrasında başlayalım örmeye. Saç bandının duruşu bu şekilde. Hadi başlayalım örmeye. Saç bandı için boncuklu ip tercih ettim. Pamuklu bir ip. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Pamuklu iplerle daha kullanışlı oluyor. Tabii ki tercih size kalmış. Kullandığım tığ numarası da 3 milim tığ. İpime uygun da tığ numarası kullanıyorum. Tığınızı büyük tutun. Nedeni bandanamızın böyle yumuşacık ve dökümlü durmasını istiyorum. Dökümlü durunca kesinlikle daha güzel duruyor. Sıkı sıkı örmemeye dikkat edelim. Hadi başlayalım örmeye. Sihirli halka ile başlıyoruz. Halkanın içine tığımı geçirdim. 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saç bandanamızı hep üçlü trabzan şeklinde öreceğiz. 2 kere doluyorum. Halkanın içine batıyorum. 4 ilmek var. İkişer ikişer ilmeklerimi örüp 3 seferde çıkıyorum. Buna üçlü trabzan deniliyor. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar üçlü trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tekrar üçlü trabzan. Sonrasında 1, 2, 3, 4. 4 zincir tekrar trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar halkamın içine batıyorum. Şimdi halkamızın ortasını sıkılaştıralım. İpimden tutup çekiyorum. 7 zincirle başladık. Sonrasında 4 zincir çektik. 2 zincir, 4 zincir, 2 zincir. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 adet kafesimiz oldu. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başlangıçlarda hep 7 zincir çekeceğiz. 2 kere doladım. Arkasını çevirdim. 4 zincir çektiğim boşluğa toplam 7 adet üçlü trabzan örüyorum. İlkini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 zincir çekiyorum. Yine 2 kere doluyorum. 2 zincir çektiğim devam eden boşluğa trabzanımı örüyorum. Tekrar 2 zincir. 4 zincir olan yerlere hep 7 adet ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6 ve 7. 2 zincir çekiyorum. Hemen 3. zincirimin şuradan 1 2 üçüncünün şöyle ortasına batıp yine üçlü trabzanımı örüyorum. İkinci sıramız bu şekilde. Hep aynı şekilde devam edecek. Birkaç sıra daha örelim, kafanızda netleşecektir. 7 zincirle hep başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu sırada artışlarımızı yapıyoruz. Hemen ilk boşluğa üçlü trabzan ördüm. Sonrasında 2 3 4 zincir, tekrar aynı yere trabzanımı örüyorum. Sonrasında 2 zincirimi çektim. 1 2 3. trabzanımın tepesine batıyorum. 3 adet üçlü trabzanımı örüyorum. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü. Şurası, buradaki artış yerlerini karıştırmamak için burada orta yerindeki artış genelde karıştırılıyor. Buraya şöyle bir ilmek belirleyici koyuyorum ki artışı unutmayayım. Şimdi 2 zincir çektim. 2 kere doluyorum. Tam tepesine batıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 zincir, yine aynı yere batıyorum. 2 zincir, yine aynı yere batıyorum. 4 zincir, yine aynı yere batıyorum. Burası orta noktası ve en fazla artış yaptığımız yer burası ve 2 baş. 2 zincirimi çektim. 1 2 üçüncüye batıyorum. Tek katına batmayalım. 2 katına batalım. 3 adet trabzanımızı örelim. 2 zincir. Bakın yine bu tarafta yaptığımız işlemi bu tarafta da uyguluyoruz. Boşluğa ikili trabzan, pardon, üçlü trabzan örüyoruz. 2 3 4 zincir, tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 zincir ve şöyle zincirimin ortasına batıyorum. Bakın şöyle uzaktan da bir göstereyim size. 7 zincirle başlayalım. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 kere doladım. 4 zincir olan yere her zaman 7 adet üçlü trabzanımızı örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. 3 adet ikili trabzanın, pardon, üçlü trabzanın tam ortasına batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Sonrasında tekrar 2 zincir, 4 zincir olan boşluğa batıyoruz. Şuraya değil, bir sonrakine 7 adet üçlü trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6
ve 7. Bakın burası orta noktamızdı. 2 zincirimi çektim. Şu 2 zincir olan boşluğa batıyoruz orta noktasında. Tekrar 2 zincir, aynı işlemi tekrar ediyoruz. 4 zincir olan yerlere 7 adet üçlü trabzan örüyoruz. Hep ikili trabzan ördüğüm için ikili trabzan diyorum. 4 5 6 7. Aralarda 2 zincir, üçlü trabzanın ortasına 2 zincir, tekrar 4 zincir olan boşluğa 7 adet örüyoruz. 2 3 4 5 6 7. 2 zincir, 1 2 3. zincirimin şöyle ortasına batıyorum. Üçlü trabzanımı örüyorum. Bir üst sıraya 7 zincir çekerek çıkıyoruz. 2 3 4 5 6 7. Döndürdüm. Bakın şöyle yine göstereyim size. Devam edelim. Bu sıra artış sıramız. Bu sırada artışımızı yapıyoruz. Hemen başlangıçta üçlü trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye 3 adet üçlü trabzan. 2 zincir. Evet, şimdi şu noktada artış yapıyoruz. Tam tepesine batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 zincir çekiyorum ve yedili grubun 1 2 üçüncüsünün tepesine üçlü trabzan örüyoruz. 3 adet. İki zincir. Bakın burası yine benim orta noktam. Şöyle yine takayım. Burayı karıştırmayalım. Burada çift artış yapıyoruz. Bazen tek artış yapıp karıştırabiliyoruz. O nedenle şu ilmek belirleyici benim kafa karışıklığımı giderecektir. 1 2 3 4 tekrar batıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere 1 2 3 4. İkinci artışımı da yaptım. Yine aynı boşluğa batıyorum. Tepe noktasına 2 zincirimi çekip örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde yedili gruplarımıza 3 adet üçlü trabzan, 2 zincirimizi çekiyoruz. Burada yine artışımızı yapıyoruz.
3 adet örelim. Sonunda da yine artışımızı yapmayı unutmayalım. Bu arada sizden bir ricam olacak. YouTube kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bandanayı örerseniz, ördükten sonra yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Geri dönüşler önemli. Evet. Sonuncuya da batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şöyle size yine göstereyim. Evet, bundan sonraki sıralar aynı şekilde devam edeceği için sizinle paylaşmayacağım. Bir sırada bakın şu 4 zincir çektiğimiz yere 7 adet üçlü trabzanımızı örüyoruz. Diğer sırada şu sırada yaptığımız gibi artışlarımızı yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken her iki taraftaki artışı ve ortadaki artışı çift artış yapıyoruz ortada. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Bakın aynı şekilde. Her renkte ayrı bir güzel duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Bakın şunları ördüm. 7 sıra yani 7 adet üçlü trabzanımı örünce tam istediğim uzunluğa erişiyorum. Şöyle ölçeyim. Bakın. 28 santim olacak. Genişliği ise 52 51-52 santim yeterli olacaktır yetişkin için. Çocuk için örecekseniz çocuk için olan ölçüyü de sizinle paylaşacağım. Açıklama kısmına da eklerim ölçüleri. Ona göre çocuk için de örebilirsiniz. Devam edelim. Sonraki kısımlarda yine ayrıntılı şekilde paylaşacağım sizinle etrafını ve şu uç kısmını ve bağcık kısmını. İstediğim uzunluğa kadar ördüm. Örmeye şu taraftan başlamıştık. Şimdi son sıradayım. Şu yedili grupları sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonuncu sıramızı da şu şekilde şu artış sırasında bırakıyoruz. İstediğiniz uzunluğa kadar büyütebilirsiniz. Bu uzunluk benim için yeterli. Daha da büyük şal örmek isterseniz büyütebilirsiniz. Şal da çok güzel duracaktır. Şimdi bandanamızın etrafını örelim. Bakın şuradaydım. Bir zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. 2 kere doladım. Devam eden şu 4 zincirimin içine 5 adet üçlü trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Burası önemli. Batacağım yer bakın şu kısım. Şuraya batıyorum. Sık iğne örüyorum. Sonrasında yine üçlü trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 5 adet aynı boşluğa. 1 2 3 4 ve 5. Yani burada toplam 10 adet üçlü trabzanımızı ördük. 5 tane ördükten sonra bu kısmını yaptık. Şimdi şu üçlü grubun ortasına sık iğne ile batıyorum.
Sonrasında tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu 4 zincirimin içine 5 adet örüyorum. Pardon. Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir ve şu noktaya batıyorum, çıkıyorum. Sonra tekrar 5 adet daha 1 2 3 4 ve 5. Devam eden 3 adet trabzanın ortasına sık iğne yapıyoruz. Şöyle devam edelim. Tam şu orta kısmına kadar gelelim. Evet, tam orta noktasına geldim. Bir tarafını ördüm. Şimdi tam tepe noktasına 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Sonrasında 1 2 3 zincir, aynı işlemi yapıyoruz. Sonra tekrar 2 adet daha aynı boşluğa üçlü trabzan örüyorum. Devam eden yerde yine aynı işlemi yapalım. Burada sadece 4 adet ördük. Diğer 4 zincir olan yerlerde 5 5 10 adet ördük. Şimdi birinciyi ördüm. 2 3 4 5 1 2 3 zincir, tekrar 5 adet daha 1 2 3 4 ve 5. Evet, tepe noktasını da yapmış olduk. Aynı şekilde devam edelim. Şu uca kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Bakın, kenar oyası bu şekilde. Şimdi ipimizi kesmeden şuradan itibaren örmeye devam edeceğiz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şuralarda eğer sizin örgünüzde kasma olursa buradaki trabzan sayısını arttırın. Sonuncuyu örmüştüm. Son boşluğa sık iğne örüyorum. Bir zincir çekip 4 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şuraya bir adet, boşluklara birer adet. 1 2 3 4. Buraya bir adet, araya 4 adet. 1 2 3 4. Devam edelim aynı şekilde. Şuradan şuraya gelelim. Şuradaki ipimi de, bu başlangıç ipimdi benim, şöyle bir sabitlemek istiyorum. Evet. Bir, iki, üç, dört. İpi bu tarafa alalım. 2
ve 4. 1, 2, 3 ve 4. Şu ortaya da bir adet, burası bakın başlangıç yerim. Yine aynı şekilde şurayı da örelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, sonuncu boşluğuma da yine 1, 2, 3, 4 adet örüyorum. Şuraya bir adet yapıp ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi sıra geldi saç bandanamızın bağcığını örmeye. Bu arada bakın 50 gram ipimden bu kadar kaldı. Şimdi çift kat ipimi yaparak öreceğim. Onun için şöyle ipimizin başlangıcını bulalım. Evet. Burada. Şöyle ipimi 2 kat yapıyorum. Hemen bakın şuradan ilmeğimi çıkartıyorum. Sabit duran ipimin etrafında başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincirimi çektim. İpimizi iyice sıkıştıralım. Sonrasında tek katını elime alıyorum. Diğer katı bakın tığıma şöyle aşağıdan yukarıya doluyorum. Bu şekilde zincirimi örüyorum. Aşağıdan yukarıya dolayıp şöyle çok kolay ve çok güzel duruyor. Bu şekilde örüyoruz. Öyle yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. ...32 santim uzunluğunda bağcığımızı örelim. 32 santim yeterli oluyor. Böyle devam edelim örmeye. Aynı şekilde örülüyor. Bakın şöyle de duruyor. Evet. 32 santim uzunluğunda örelim. Evet. 32 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi sonuncu ilmeğimi ikisini beraber örüyorum ve ipimi kesiyorum. İçinden çıkartalım ve ucuna düğüm atıyorum, tam ucuna. Şöyle ilmeğimi şöyle getirdim. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Bağcığımızın bir tanesi tamamdır. Şimdi diğerini de örelim. Bitiş kısmında görüşelim. İki tarafında bağcık kısmını bitirdim. Şimdi şuradaki iplerini iğne ile gizleyelim. Tek kat yapıp şöyle arasından doğru bir tane gerisine batıyorum. İpim burada, bir geriye, sonra tekrar ileriye. Böylelikle ipimiz hiç gözükmüyor. Diğerini bu tarafa.
Bandanamızı bitirdik. Şimdi sıra geldi bandanamızı ütülemeye. Ütüleyince böyle daha bir yatkın duruyor. Koton iplerle ördüğüm için ütülemeyi rahatlıkla yapabilirim. Eğer siz akrilik iplerle örmüş iseniz bandananızı halının altına, bir ağırlığın altına koyup bir gece bekletirseniz yine aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Şimdi gelin ütülemeyi nasıl yaptığıma bakalım. Evet, ütüm ısınıyor. Düşük ayarda koton ayarına getirdim. İpim boncuklu olduğu için zemine de böyle pamuklu bir bez koydum. Ütü masam kirlenmemesi için, belki bu boya atar bilmiyorum. Üzerine yine pamuklu bez koyup ütülüyorum. Şöyle. Bu şekilde koyalım. Sonrasında böyle rahatlıkla ütüleyebiliriz. Bu şekilde ütülemeyi yapalım. Bakın hemen düzelecek. Ütülemeyi de bitirdim. Gerçekten çok güzel bir bandana elde ettik. Böyle yumuşacık. Saçta da duruşu çok güzel. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.